Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RSI 30 taktiğinden bahsedeceğiz. Benim için bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Burada uygulamış olduğum stratejileri sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz bu anlatacaklarımı faydalı buluyorsanız veya bu taktiği gerçekten güzel buluyorsanız yorumlarda buluşalım. Çünkü burada anlatacağım taktiğin seri bir şekilde coinleri nasıl tespit ediyorsunuz? Bunların da anlatımını yapacağım bir video bu videoya bağlı olarak gelebilir. Yorumlarda lütfen belirtin. Taktik hoşunuza gitmiş mi, gitmemiş mi veya nasıl geliştirilebilir? Fikirlerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Burada şimdi anlatacağım bir örnek var. Gerçekleşmiş bir örnek. Bir de gerçekleşmesini düşündüğüm başka bir örnek var. Bunu daha önce de sık kez kullandım. Videolarında çekmiştim hatta kanalda. Şimdi bir indikatörden faydalanacağız. Bu indikatörün kodlarını ücretsiz zaten TradingView'de paylaştım değerli arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi beyan ederseniz ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Gelelim şimdi bir önümde günlük Dent USDT coin'in grafiğini görüyorsunuz. Burada RSI'ye baktığımız zaman günlükte şöyle bir yapı var. Sert bir düşüş var. Bu piyasada genel anlamda şunu kullanmak gerekebilir. Sert bir düşüş geldikten sonra coin tekrar kendisini toparlıyor ve bu takdir edersiniz ki bu iğne dolacaktır. Bunu bekliyoruz. Bu iğne doluyor. Coin tabii ki buradan bir tepki yükselişi alıyor fakat düşmeye devam ediyor. Bizim için önemli olan nokta RSI 30 bölgesine geldiği zaman yani RSI 30 sinyali BTC 30 sinyaliyle beraber geldiği mumu görüyoruz. İndikatörümüzü açalım. Bu indikatörün kodlarını TradingView'de paylaştım. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Eğer bulamazsanız aradığınız zaman videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bakın sarı bir üçgen ile beyaz üçgen birlikte yandığı mumu bir alıyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk olay tepki yükselişi olacaktır. Detaylı anlatacağım bu analizi. Daha sonra da isterseniz devam videosu çekeriz. Bu coinleri hızlı bir şekilde nasıl bulabilirsiniz onlardan bahsederiz ama sizin yorumlarınız ve beğenileriniz bu konuda önemli. Şimdi bu mum geldikten sonra takibi alıyoruz. RSI 30'dan bir kalkışma yapıyor. Bakın bölgeler üstlerde yani RSI 39 civarlarından tekrar RSI 30'a geldiği yani bizim her zaman söylediğimiz birçok kesimin de bildiği nedir? Pozitif uyumsuzluk söz konusu olduğu noktaya bakıyoruz. Yani şöyle bir hareket var. Burada günlükte bu analizi gerçekleştiriyoruz. Bakın bu RSI'da da tekrar RSI 30 bölgesini kesip yukarı kalktığı mumda zaten çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu bölgeye tekrar pusuya yatacağız. Peki bizim burada uygulayacağımız sistem yani taktik nedir? Dediğim gibi RSI 30, BTC 30 sinyaliyle beraber yanan bir mum gelecek. Tekrar bir hareketlenme ve bu hareketlenmeden sonra o bölgeye tekrar bir uyumsuzlukla tekrar düşmemiz gerekecek. Peki buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra bakın bu coin bizim için bu sert düşüşünü yani iğneyi doldurmuş mu? Bakın bazı örneklerde iğne daha taburda oluyor. İğne dolmadan bu taktik, bu strateji uygulanmıyor. Bu iğne dolduktan sonra yani başka yerlerde de olabilir. Kısa iğneler de olabilir, küçük iğneler de olabilir. Fakat bakın şöyle düşünün. Buradaki yapının iğnenin daha aşağıda derinlerde olduğu durumlarda bu stratejiyi, bu tarz coin'i kullanmıyoruz. Yani bu iğne şöyle burada olduğunu düşünelim. Bu taktiği ve stratejiyi bu iğne dolmadığı sürece kullanmıyorsunuz. Bu bir. İkincisi ne yapmamız gerekiyor? İğne dolmuş. Yapı anlamında birçok kez denemiş. Bakın burada denemiş ama iğne dolmadığı için burası iptal. Kalkamıyor zaten. Buradan düşüyor. RSI BTC 30 sinyalleri tekrar yanıyor ama bu iğne dolmuş. Belli bir miktar yükseliş sergiliyor. Fena bir yükseliş değildir. %30'lara varan bir yükseliş olabilir. Bu kısımda kalktıktan sonra bakın %24'lük bir yükselişe sebep oluyor. Daha sonra bizim dikkat etmemiz gereken konulardan birisi şu. Buradan aşağıya düştü. RSI 30 ve BTC 30 sinyali tekrar yandıktan sonra bu bölgeye bir pozitif uyumsuzluklar gelmesini bekleyeceğiz. Yani aşağı bölgelerde şundan bahsediyorum. Bakın bu bölgeden kalktığı mumdan dikkat ederseniz aynı bölgeye tekrar geldiği mumdan bahsediyorum ve buradan ne kadarlık bir yükseliş yapmış ve coin şu an itibariyle günlükte 1, 2, 3 gün sonra güzel bir yükseliş vermiş. Bu bir örnekti. Kalkışma hareketinin yaşandığı bölgeden
%258'e varan bir yükseliş sergilemiş. 3 gün içerisinde tekrar bu coin artık bakın iğnenin olduğu yere retest yapmış ve hareketli ortalamaya oturmuş, tekrar kalkışını gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim bizim örneğimize. Anlattığım yapıyı gördünüz. İğne dolacak. İğne dolduktan sonra aşağı bölgelerde bir RSI 30 ve BTC 30 kesişimi gelecek. Tekrar bakın sinyali. Buradan sonra hareketlenme olduktan sonra bu bölgeye tekrar vites hareketiyle ve pozitif uyumsuzlukla işlemi değerlendireceğiz. Buradan düşmez mi? Düşer. Fakat bu bizim için güzel bir taktiktir ve güzel yükselişlere sebep oluyor. Şimdi gelelim örnek coin'imize. Biz şöyle bir coin belirledik. Bakın burada dikkat ederseniz şöyle baktığımız zaman günlükte indikatörümüz de açık. Şimdi bu coin düşerek, düşüşlerini sergileyerek geliyor. Burada bir kez bu anlattığım mevzuyu bakın yine yapmış arkadaşlar daha önce bu coin. Yani bu stratejiyi bir kez kanıtlamış. Burada bir iğne var bakın gördüğünüz gibi ve RSI 30 bölgesine çıkıp bir yükselişe geçiyor. Yani şurada bir iğne dolum hareketini gerçekleştirmemiz lazım ve RSI 30 bölgesine tekrar geldiğinde uyumsuzluk söz konusu oluyor. Burada bu coin ne kadarlık bir kalkışma yaptığını bir gözleyelim, izleyelim. Şu bölgede bir hareket gerçekleştirmiş, istediğimiz yapıya uygun. Buradan ne yüzde kaçlık bir yükseliş sergilemiş. Hemen bunu kontrol ediyorum. Örnek coin burada işlem aldım, değerlendirdim bu arada. Fiyatın şu an itibariyle 0.05684 civarlarında olduğunu görüyoruz. 234'lere varan bir yükseliş sergilemiş. Şimdi bakın arkadaşlar tekrar aynı yapıdan konuşalım. Burada coin tek RSI 30 bölgesini kestiği bir bölge var. Hemen indikatörümüzü de açalım. Bu indikatörün geniş çaplı anlatımları var. Üstünde sadece bu taktiğimiz yok. Bazı bölgeler silinmiş halde. Likidasyonlar da var. Mumlar var, stratejiler var. Her şey var. İndikatörü kullanmak isteyen video altından linkten favorilerini ekleyebilir. Şimdi geldik. Burada bakın RSI 30 ve BTC 30 sinyali günlükte yanıyor. Bu yandıktan sonra bakın şu bölgede RSI 30 yukarı doğru kesiliyor ve bir tepki yükseliş geliyor. Önemli bir direnç noktalarından birisi olacak zaten bu coin yükselirken bu bölge. Burayı aşmasıyla zaten sağlam aşmasıyla gerçekten ciddi yükseliş gelecektir. Şimdi buradan bakıyorum ne yapıyorum? Yine tekrar taktiğimi uygulamaya geçiyorum. RSI 30 bölgesinden kalktıktan sonraki RSI'nin dip bölgeleriyle buradaki pozitif uyumsuzluğu değerlendiriyorum. İğne de dolmuş zaten bakın şu bölgede. Güzel bir uyumsuzluk söz konusu, tamamdır. Peki buradan ne bekliyoruz? Biz buradan bu yöntemle daha önce bir de buradaki bakın güzel bir doji mumu bıraktığını görüyorum günlükte. Bu da güzel bir şey. Şuradaki mum. Yani benim beklentim şu an itibariyle bu coin'de güzel bir yükseliş olması. Çünkü bu yöntemle birçok kez coin'lerin zaten analiz edip stratejilerime uyan şekilde yükselişlerine şahit oldum. Bir tane örnek gösterdim. Aynı örneğin benzeri. Daha önce de bu coin bu hareketi güzelce gerçekleştirmiş. Peki burada bu şekilde bir olası yükseliş beklersek bu coin'in nerelere kadar yükselmesi gerekir? Ve aynı zamanda bu kalkışma dibinin kesildiği yerde strateji iptal olacak demektir. Bizim buradan şu an itibariyle beklentimiz değerli arkadaşlar şu şekilde olmalı. Benim daha doğrusu beklentim. Buradan %200'lük bir yükselişi hedeflediğim zaman yani daha önceki bu hareketini yaptığında 0.17 bölgelerine falan geliyordu. 0.17 bölgelerinde ben bu coin'i şu an itibariyle long pozisyonunda açtım ve burada bekletiyorum. Bakalım. Stratejiyi beğendiyseniz arkadaşlar, bazı dikkat ederseniz şurada önemli bir direnç bölgesi vardı. Bunu da şöyle bahsedelim. Daha önce kalkıp bu bölgeyi, daha önceki bakın şu bölgeyi patlattıktan sonra devasa güzel bir %258'e varan bir yükseliş geliyor. Burada da bu coin'de beklentim şu an itibariyle pozitif, yani işlemim daha aşağıdan long pozisyonum var. Şu an devam ediyoruz. İstediğim stratejiyi şu an itibariyle bu coin'de değerlendirdim. Peki bu coin'leri seri bir şekilde nasıl bulabiliyorsunuz? Bunları bulduktan sonra analizini dediğim gibi gerçekleştiriyorsunuz. Bakın bu sinyal daha önce geliyor ve bu iğne doluyor. Yaklaşık 20-25 gün, 17 gün, 20 gün mesela buradaki aralıkta olduğu gibi düşüş geldikten ve son kalkışma dibini bir pozitif uyumsuzlukla kaldırdıktan sonra bu hareket gerçekleşiyor. Şu an bu coin'deki beklentim benim böyle bir yükseliş olması.
Bunu birkaç gün içerisinde olabilir, bir hafta içerisinde de olabilir. Yani ben şu an itibariyle yapının buradaki mumun altında günlük kapanış bıraktığı zaman iptal olmasını düşünüyorum. Bunun dışında şu an itibariyle ilk direnç 57.38 bölgesi olacaktır. Bir indikatörümü kapatayım. Kısa zaman dilimine inelim biraz. Kısa zaman dilimine indiğimde şöyle gördüğüm tablo ilk direnç bölgelerinden birisi şurası olması lazım. Aynen öyle. 57-38 bölgesini aştıktan sonra hareketlerinin biraz daha hızlanması gerektiğini ve bir sonraki kazanması gereken bölgenin burası olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu şekilde izleyeceğiz, takip edeceğiz. Coin şu an itibariyle dediğim gibi bakın bu kalkışma hareketinin yaşandığı bölgede güzel de bir geri dönüş hareketleri görüyoruz. Bu coin bu bölgenin altında günlük kapanış yapmadığı sürece şu an düşüncem pozitif yönde ve bu yükselişi beklenti içerisindeyim. Siz bu taktiği değerli bulduysanız, önemli yani gerçekten ciddi anlamda güzel bir taktik diyorsanız videolarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Dediğim gibi indikatörün altına bizim videonun altına indikatörün TradingView linkini bırakacağım. Oradan favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Ha, arama yaparak bulmak istiyorsanız da şuraya gelip RSI 30 diye büyük harflerle yazarsanız, hatta büyük harflerle şu şekilde MaTrader 52 kişinin kullandığı bir indikatör görünür. Eğer bulamazsanız video altındaki linkten buna ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum değerli arkadaşlar. Videolara emeğimizin karşılığı olarak beğeni atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.